6 Aralık 2016 gecesi saat 11 civarında Julio Perez isimli bir adam bir arkadaşıyla birlikte evinden birkaç sokak uzaklıktaki bir markete gitti. Markette biraz vakit geçirip akşam yemeği aldıktan sonra Julio arkadaşıyla vedalaştı ve otoparktan ayrıldı. Ancak birkaç saniye sonra kırmızı bir araç aynı otoparktan çıktı ve Julio'yu evine doğru takip etmeye başladı. Daha da rahatsız edici olan ise Julio dur levhasına ulaştığı anda hemen önüne geçerek yolunu kapatmasıydı. So, hit me up tomorrow then. Later. Please. Don't play that shit. Yaşananları göz önünde bulundurursak Julio çoğu insanın vereceğinden çok daha hızlı tepki verdi. Kırmızı araçtan birinin inmek üzere olduğunu görür görmez arabasını geri vitese taktı ve ustaca geri çekilerek oradan uzaklaştı. Ne yazık ki kırmızı aracın sürücüsü bu kadar kolay vazgeçmedi ve Julio'yu yakından takip etmeye devam etti. It is, man. Wait for me. I don't know who that is. The man. What you doing, dude? Kovalamaca sırasında bir noktada saldırganlar Julio'yu durmaya zorlamak için arabasına ne olduğu belirlenemeyen bir cisim fırlattılar. Bunun üzerine Julio artık bu duruma daha fazla dayanamayarak yardım istemek için 911'i aradı. Unutmayın, yolda birisi tarafından takip edilmek araç kullanırken yaşayabileceğiniz en kötü senaryolardan biri olabilir. 911. 911. Hey, man. 911 emergency. Hey, there's a car following me. He's throwing shit at me. I'm on Lomas going eastbound, and he's I don't know what he's doing, man. Okay, Lomas, and what's the closest cross street to Right you? now, San Pedro. It's a red light. Holy shit. I mean, they're I don't know what they're trying to do, man. Oh my god, man. You see what it looks like? It's a red Chrysler 300. Holy cow. Are they still throwing things? They're just right behind me. I don't know what they're doing, man. Acil durum operatörü konuşma sırasında muhtemelen ekipleri yönlendiriyordu ancak polislerin olay yerine ulaşması en az birkaç dakika sürebilirdi. Bu da Julio için son derece tehlikeli bir durumdu. Neyse ki Julio 911 görevlisiyle telefonda konuşurken trafik ışığında durmuş bir araç fark etti ve yardım istemek için ona seslendi. They're right behind me. I don't know what the hell is going on. Oh, there's a cop right next to me. This guy right behind me. Hold on. Hey, this guy Are right you here. still there? This guy right here. Holy. The cops are going Okay, is after the him officer right now. there with you? No, he just went on a high-speed car chase. Holy cow. Okay, hang on with me. Hang on. I'm with the. I just followed a police officer right now. I'm not sure what the hell just happened, man. How you doing, man? I'm with the 911 operator right now. Listen, I don't know what happened. I pulled out. I was gonna go get some food right there on Central, and then all of a sudden this car just pulled up right in front of me. I thought they were gonna carjack me or something, man. Okay. And they started to get out. I put it in
reverse, and I just got the hell up out of there and went down towards San Pedro and Central. Did you get a plate number? I wasn't able to get. Man, I was. Hell That's no. okay. That's fine. Like I said, I got it on camera though, bro. Do you have it on camera? Yeah. Ne yazık ki şüpheli yüksek hızlı kovalamaca sırasında polisten kaçmayı başardı ve o geceki asıl niyetinin ne olduğu hiçbir zaman kesin olarak anlaşılamadı. Ancak davranışlarına bakılırsa bunun büyük ihtimalle bir araç gaspı girişimi olduğu düşünülüyor. İddialara göre polis ve Julio o esnada aracın plakasını tespit edemedi. Yeterli bilgi olmayınca polis soruşturmayı sürdüremedi ve şüpheli izini kaybettirdi. Yani bu kişilerin daha sonra başka sürücüleri de hedef almış olması oldukça mümkün. 2025 yılında kaydedilen bu görüntülerde saat gece 2 civarında Amerika'nın Nashville şehrinin dışında oldukça karanlık ve yüksek hızda bir sürücü ilerliyordu. Yol tamamen boş ve sakin görünüyordu. Ancak sürücü yalnızca birkaç saniye sonra gecenin karanlığında oldukça rahatsız edici bir olayla karşılaşacaktı. Yolun ortasında aniden bir kadın belirdi. Kadın yardım istercesine kollarını havaya kaldırmış şekilde yolun ortasında duruyordu. Sürücü daha ne olduğunu anlayamadan kadın orta çizgiyi geçerek doğrudan aracın önüne doğru adım attı. Araç o kadar hızlıydı ki sürücünün fren yaparak durması mümkün değildi. Bunun üzerine son anda direksiyonu kırdı ve kadına yalnızca birkaç santimetre farkla çarpmaktan kurtuldu. En ufak yanlış bir hareket kadına çarpmasıyla sonuçlanabilirdi. Sürücü dikiz aynasından arkasına baktığında ise kadın çoktan karanlığın içinde gözden kaybolmuştu. Görüntüleri Reddit'te paylaşmasının ardından bazı kullanıcılar bunun sürücüyü durdurmak için hazırlanmış bir araç gaspı tuzağı olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise böyle bir durumda hiç durmadan yollarına devam edip hemen polisi arayacaklarını söyledi. Ancak sürücü o kadının kim olduğunu veya gece saat 2'de neden yolun ortasında beklediğini hiçbir zaman öğrenemedi. 11 Haziran 2012 tarihinde Rusya'nın Rostov bölgesinde bir aile Audi marka araçlarıyla yolculuk yapıyordu. Araçta 29 yaşındaki Olga Gaykovich, eşi ve diğer aile üyeleriyle birlikte toplam 5 kişi bulunuyordu. O gün her şey onlar için son derece sıradan ve huzurlu başlamıştı. Aile yolculuk sırasında küçük bir markette durdu, ihtiyaçlarını aldıktan sonra tekrar araçlarına binerek yollarına devam etti. Ancak henüz birkaç dakika bile geçmeden hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ve bu sıradan aile yolculuğunu korkunç bir trajediye dönüştürecek olay yaşandı. Bir anda karşı yönden gelen ve tuğla taşıyan bir kamyondan birkaç tuğla yola savruldu. Tuğlalardan biri o kadar hızlı geldi ki adeta ön camı delip geçerek ön koltukta oturan Olga'nın doğrudan başına isabet etti. Araçtaki aile üyeleri neye uğradıklarını şaşırmıştı. O sırada yaşananlardan tamamen habersiz olan kamyon şoförü ise hiçbir şey fark etmeden yoluna devam etti. Geride ağır yaralanan Olga ve büyük bir şok yaşayan ailesi kalmıştı. Başına aldığı ağır darbe nedeniyle Olga hemen hastaneye kaldırıldı. Araç kamerası kaydında ise ailesinin Olga'nın durumunu gördükten sonra yaşadığı korku ve çaresizlik açıkça duyuluyordu. Ne yazık ki Olga kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Daha sonra polis yoluna devam eden kamyon şoförünü durdurdu. Yapılan incelemelerde taşınan tuğlaların yeterince güvenli şekilde sabitlenmediği belirlendi ve sürücü hakkında taksirle ölüme yol açan trafik ihlali kapsamında ceza soruşturması başlatıldı. Bu korkunç olay sıradan bir tuğlanın bile saniyeler içinde ölümcül bir trajediye dönüşebileceğini ve insanın başına nerede, ne zaman, ne geleceğini asla tahmin edemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Malia isimli bir kız ve arkadaşı Jasmine, Randonautica isimli bir uygulama kullanmaya karar verdi. Bu uygulama onlara şehrin oldukça dışında rastgele bir konum verdi ve ikili burayı kontrol etmek için yola çıktı. Konuma yaklaştıkça gittikleri yol giderek daha tekinsiz bir hal almaya başladı. Uygulama onları şehrin dışına, neredeyse yolun tamamen bittiği ıssız bir noktaya götürdü. Buna rağmen yollarına devam etmeye karar verdiler. Wait, let's just check the door. What the oh my god, no, turn around. There's a f***ing suitcase. Jasmine, no. Jasmine, no, turn around! What?
What? What? No, I don't know just, what it just is. keep, just keep going, just keep going. It's Did fine. you get it? Did you yes, get it? I Did got you it. get it? Just keep going. Because that's a bloody suitcase with like plastic and twigs. I swear it had like plastic wrapped around it. Konuma ulaştıklarında yolun kenarında bir bavul fark ettiler. Biraz daha yakından baktıklarında bavulun içinde plastiğe sarılmış bir şey olduğunu ve içinden ne olduğu bilinmeyen bir sıvının sızdığını gördüler. Daha önce de aynı uygulamayla bağlantılı benzer bir olay yaşanmıştı. Bir grup genç tesadüfen içinde insan kalıntıları bulunan bir bavul keşfetmişti. Bu olayı hatırlayan kızlar riske girmek istemedi. Hemen oradan uzaklaşıp polisi aradılar. Police. Yeah. There was liquid coming out of it, and we didn't know if that was like something we should report or not. Any reason that it's because last time we did use the app, We got chased by this man, and he kind of stalked us home. yeah, he followed us home, so Okay, assuming they were talking at the moment, right? So no. no. I just said random Oscar out loud, and a number of my colleagues have just turned around and looked at me and gone, so obviously Yeah. other people know what it is. So tell me about the suitcase. It was. We've actually got a video of it. Yeah, we've got Would a it- photo of it. Daha sonra polisten gelecek bir gelişmeyi beklerken çektikleri görüntüleri tekrar izlediler ve başka rahatsız edici bir ayrıntı fark ettiler. Çünkü otların arasında insana benzeyen garip bir silüet vardı. Görüntülere bakılırsa bu kişi bir süre onları izliyor, ardından mısırların arasına kayboluyordu. Malia'nın daha sonra anlattığına göre polis bavulun içerisinden ne çıktığı konusunda onlara hiçbir açıklama yapmadı. Ancak yaşananları daha da tuhaf hale getiren başka bir ayrıntı vardı. Kızlar buldukları bavulun üzerinde Randonautica uygulamasına ait logonun bulunduğunu iddia etti. Bu detay da yaşananları daha da gizemli hale getirdi. Reddit'te paylaşılan bir diğer görüntü ise 2026 yılının Haziran ayında kaydedilmiş. Söylenenlere göre bir adam gece saat 11.30 civarında evine dönüyordu. Sakin bir şekilde yolunda ilerlerken bir anda karşısına hiç beklemediği biri çıktı. Bir inşaat yeleği ve baret takmış, elinde kürek taşıyan bir adam aniden ormanın içinden çıkarak araca doğru yürümeye başladı. Üstelik adam adeta bir inşaat işçisi gibi giyinmiş ve yüzünü de bir maskeyle gizlemişti. Görüntüleri paylaşan kişinin anlattığına göre bu adam başlangıçta yolun kenarında yürüyordu. Ancak aracı fark edince bir anda yolun karşısına geçti. Çevrede ise herhangi bir kamyon, trafik konisi veya devam eden bir inşaat çalışmasına dair hiçbir şey yoktu. Videoyu paylaşan kişi bunun yalnızca insanları korkutmak amacıyla yapılmış bir şaka olabileceğini düşünüyor. Ancak geriye oldukça tuhaf bir soru kalıyor. Bir insan neden gece yarısı inşaat işçisi kıyafetleriyle, elinde kürek ve yüzünde maskeyle böyle tehlikeli hareketler yapsın ki? Bu görüntüler 2025 yılının Eylül ayında Filipinler'deki Marcelo Fernan Köprüsü üzerinde kaydedildi. O gece her şey sıradan bir salı gecesi yolculuğu gibi başlamıştı. Ancak aracın içindeki kişiler köprünün yaklaşık yarısına geldiklerinde bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Araç yolun yapısıyla uyuşmayacak şekilde garip bir biçimde sallanmaya başlamıştı. İlk başta bunun bozuk veya engebeli asfalttan kaynaklandığı düşünülebilirdi. Fakat kısa süre sonra anlaşıldı ki sallanan aslında araç değil, köprünün kendisiydi. Kimse ne olduğunu anlayamadan köprünün tamamı sağa sola şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Öndeki araçlar aniden fren yaparken motosiklet sürücüleri dengelerini korumakta güçlük çekiyordu. Araç kamerasına ise gece karanlığında şiddetle sallanan aydınlatma direkleri yansıyordu. Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord Jesus Christ! Lang, naglinog lang, lang! Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog ka ayo, ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Relax. Lord Jesus. Aracın içindeki insanların korkusu seslerinden açıkça anlaşılıyordu. Yolculardan biri köprü sallanmaya devam ederken yüksek sesle dua ediyordu. Arkalarında trafik biriktiği için geri dönmeleri mümkün değildi ve ilerlemekten başka seçenekleri yoktu. Yaklaşık 30 saniye boyunca köprü üzerindeki herkes aşağıda ne yaşandığını bilmeden adeta mahsur kaldı. Gerçekte yaşadıkları şey ise 6.9 büyüklüğünde bir depremdi. Köprüde bulunan insanlar sonunda güvenli bir şekilde karşıya geçmeyi başardı. Ancak yetkililer felaketin
felaketin boyutunu belirlediğinde Filipinlerin Cebu bölgesinde en az 69 kişinin hayatını kaybettiği ve 150'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. ...2023 yılında Fox Haber, Arizona'dan geçen bir kamyon şoförünün araç kamerasına yansıyan oldukça garip görüntüleri paylaştı. Görüntülerde kamyon şoförü gece saat 2:30 civarında Arizona'daki bir otoyolda ilerliyordu. Ancak yolculuğu sırasında kamerası tuhaf bir şeyi kaydetti. Görüntülerde küçük ve kısa boylu, insana benzeyen garip bir figür birkaç saniyeliğine kameraya yansıdı. Figüre daha dikkatli bakıldığında ise sanki iki bacağı varmış gibi görünüyordu. Görüntüdeki şeyin gerçekte ne olduğu hiçbir zaman kesin olarak açıklanamadı. Fox Haber'in söylediğine göre kamyon şoförünün ilerlediği bu yol geçmişte birçok ölümcül trafik kazasının yaşandığı bir bölgeydi. Bazı kişiler bunun bir kamera hatası ya da ışık yansıması olabileceğini düşünüyor. Peki sizce kameraya yansıyan bu garip figür aslında neydi? Yani tır şoförleri ıssız yollarda yolculuk yaparken gerçekten akıl almaz ve açıklaması zor görüntüler kaydedebiliyor. Çünkü 6 yıl önce Reddit'te paylaşılan bu görüntülerde de Amerika'nın Alabama eyaletinde bir tır şoförü arkadaşıyla birlikte yolda ilerlerken oldukça tuhaf bir görüntü kaydetti. Söylenenlere göre görüntülerdeki kişi sırt çantası taşıyan, üzerinde balo elbisesine benzeyen bir kıyafet bulunan ve çıplak ayakla yolun ortasında dolaşan bir kadındı. Tır şoförü kadına çarpmamak için son anda direksiyonu kırmayı başardı ve yaşananlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olayın ardından ise kadının kim olduğu ve neden gece vakti o ıssız yolda bulunduğu tam olarak açıklanamadı. Bazı kişilere göre polis bölgede araştırma yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. Kimilerine göre ise kadın yalnızca yardıma ihtiyacı olan biriydi.